Bugün inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Küçücük bir felsefi fikrin yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerde nasıl devasa bir ağaca dönüştüğünü göreceğiz. Hazırsanız her şeyin başladığı o bir fikrinin izini sürelim. Şöyle bir düşünelim. Eğer her şeyin kaynağı tek, mutlak ve bölünmez bir ise, etrafımızdaki bu inanılmaz çeşitlilik, bu kadar farklı varlık, bu karmaşa nasıl ortaya çıktı? İşte bu soru, felsefenin en büyük bilmecelerinden biri. Plotinus gibi devasa zihinler bu sorunun peşine düştü. Bizim hikayemiz de tam olarak burada başlıyor. Hadi o zaman işin en başına gidelim. Bu saf birlik fikrinin mimarı yani Plotinus'la başlayalım. Plotinus, Roma döneminde yaşamış bir filozof. Ama sıradan bir filozof değil, adeta antik Yunan'dan kalan son büyük meşale gibi. Platon'un fikirlerini almış, onlara öyle bir ruh üflemiş ki ortaya yepyeni bir akım çıkmış. Yeni Platonculuk. Ve bu akım hem Batı'yı hem de İslam dünyasını derinden etkileyecek, yüzlerce yıl boyunca aydınlatacak. Tamam, şimdi Plotinus'un dünyasına girebilmemiz için bir anahtar kelime var. Hipostaz. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında basit. Bir binanın katları gibi düşünün. Zemin kat, birinci kat, ikinci kat. Her biri farklı bir gerçeklik seviyesi. Plotinus da evreni işte böyle katman katman yani hipostazlar halinde açıklıyor. İşte o katmanlar. En tepede her şeyin kaynağı olan o mutlak bir var. O kadar temel, o kadar mutlak ki Plotinus ona varlığın bile ötesinde diyor. Sonra bu birden adeta bir ışık sızıyor, taşıyor ve ilk katman oluşuyor, akıl, yani nous. Burası saf düşüncenin, Platon'un bahsettiği o mükemmel ideaların diyarı. Bu akıldan da bir sonraki katman süzülüyor, ruh. Ruh, o soyut dünyayla bizim somut maddi dünyamız arasındaki köprü. Yani her şey yukarıdan aşağıya doğru bir taşma, bir süzülmeyle var oluyor. Bizim yaşadığımız bu dünya ise en alttaki en soluk yansıma. Kısacası sistem bu üç temel üzerine kurulu. Zirvede bir, her şeyin nedeni, onun altında akıl, düşüncenin ve ideaların dünyası ve en altta da ruh, bu iki dünyayı birbirine bağlayan güç. Bu kadar basit. Şimdi sıkı durun çünkü bu fikir yerinde durmuyor. Rotayı doğuya çeviriyoruz. Bakalım bu Yunan mirası İslam felsefesinin ellerinde nasıl bambaşka bir şeye dönüşmüş. Plotinus'un kullandığı metafor o kadar güçlü ki, diyor ki bu taşma, hiç eksilmeden taşan bir nehir ya da hiç azalmadan ışık yayan bir güneş gibidir. İşte bu fikir İslam filozoflarını inanılmaz etkiledi. Neden mi? Çünkü bu, kaynağın yani Tanrı'nın özünden hiçbir şey kaybetmeden, bölünmeden, eksilmeden tüm evreni var edebileceği anlamına geliyordu. Muhteşem bir imge değil mi? Peki bu yolculuk nasıl oldu? Her şey büyük bir çeviri hareketiyle başladı. Yunan felsefesinin incileri, Plotinus'un eserleri de dahil Arapçaya çevrildi. Sonra sahneye Farabi ve İbn Sina gibi devler çıktı. Bu fikirleri aldılar, kendi potalarında erittiler ve İslam inancıyla birleştirdiler. Sudur yani taşma teorisi onlar için altın bir anahtar gibiydi. Hem tek tanrı inancına dokunmuyor hem de yaratılışı akılla açıklayabilen harika bir çerçeve sunuyordu. Ve işte geldik en daha yani kısma. İslam filozofları dediler ki, yaratılış, Tanrı'nın hadi bir evren yaratayım demesiyle olan bir şey değil. Bu, Tanrı'nın kendi varlığını ezelden beri düşünmesinin, bilmesinin doğal bir sonucu. Yani Tanrı'nın düşünmesi, evrenin var olması demek. Yaratma eylemi, düşünme eyleminin ta kendisi. İnanılmaz zarif bir çözüm. Fikir yolculuğuna devam ediyor, şimdi de Batı'ya, Hristiyanlık düşüncesine uzanıyoruz. Ama burada aynı fikir çok farklı, hatta tam tersi bir etki yaratacak. Hikayenin en çetrefilli, en gerilimli noktasına geldik. Batı'daki başrol oyuncumuzsa Hippolu Aziz Austinus. Kendisi yeni Platonculuktan o kadar etkilenmiş ki bu felsefeyi alıp Hristiyan teolojisinin temeline yerleştirmeye çalışmış. Amacı gayet iyi niyetli. İnancı, aklın ve felsefenin sağlam zeminine oturtmak. İşte o gerilim tam da burada başlıyor. Bakın iki farklı yol var. Yeni Platonculuk ne diyor? Ruh bu maddi dünyadan kurtulmalı, arınmalı ve Tanrı'ya doğru yükselmeli. Yani insanın yukarı doğru bir çabası var. Peki kutsal kitap ne diyor? Tanrı insanlığı kurtarmak için dünyaya, tarihin içine inmeli. Biri yukarı tırmanıştan, diğeri aşağı inişten bahsediyor. İşte bu iki dünyanın çarpıştığı an.
Aynı felsefeden ilham alıp nasıl bu kadar zıt sonuçlara varılabiliyor, değil mi? Hadi bu farkı biraz daha deşelim. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Yeni Platoncu görüşte amaç ne? Ruhun birle birleşmesi. Bu tamamen bireysel, mistik bir yolculuk. Maddi dünya ise kaçınması gereken bir hapishane gibi. Yol ne? Felsefe, düşünce. Diğer tarafa bakalım. Kutsal kitaba göre amaç Tanrı ile bir ilişki kurmak. Bu toplumsal, tarihsel bir olay. Ve maddi dünya, burası Tanrı'nın kurtarma operasyonu yaptığı sahne. Yol ise İsa'nın tarihteki eylemlerine inanmak. Gördüğünüz gibi geceyle gündüz kadar farklılar. Peki bu felsefi etkileşimin tehlikesi neydi? Şuydu, eğer kurtuluş ruhun kendi çabasıyla yukarıya tırmanması olarak görülürse, o zaman Hristiyanlığın temel taşı olan Tanrı'nın dünyaya inmesi fikrine olacak. Yani İsa'nın gelişi, çarmıh, bütün o tarihsel olaylar. Bunlar ikinci plana düşme riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Felsefe, dinin ana mesajını gölgede bırakabilirdi. Ve böylece yolculuğumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Aslında en başından beri izlediğimiz şey neydi biliyor musunuz? Felsefe ile inancın o ince çizgide yaptığı tehlikeli bir dans. Bazen birbirine yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyorlar. Şimdi bu dansın ne anlama geldiğine bir bakalım. Şöyle bir hızlıca özet geçelim mi? Fikrimiz 3. yüzyılda Roma'da Plotinus'la doğdu. Sonra 4. ve 5. yüzyıllarda Alois Augustinus'la Hristiyan dünyasına girdi. 9. ve 11. yüzyıllarda ise Farabi ve İbn Sina'yla İslam dünyasında zirveye ulaştı. Ve bu yolculuğun yarattığı o gerilim, o sorular bugün bile hala bizimle. Sonuç olarak bu inanılmaz yolculuk bizi tek bir soruya getiriyor ve bu soruyu size bırakıyorum. Felsefe, inancı aydınlatan bir yol gösterici mi, yoksa onu asıl rotasından çıkaran kafa karıştırıcı bir labirent mi? Bu, belki de cevabı hiç bulunamayacak o kadim sorunun ta kendisi.